You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Selam dostlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere izlemekten keyif aldığım dram animelerini derledim. Aralarında dram kategorisi olmayan animeler de var. Dediğim gibi bu liste dramını izlerken keyif aldığım animelerden oluşacak. Her neyse, like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk animemiz I Want to Eat Your Pancreas. Nisan'da bahar zamanı kiraz ağaçlarının son çiçekleri açmaya devam ederken başkalarına ilgisi olmayan kitap kurdu soğuk alan hastanenin bekleme odasında üstünde el yazısıyla Ölümle Yaşamak yazılan bir kitapla karşılaşır. Olan fark eder ki bunu yazan kişi popüler ve neşe dolu sınıf arkadaşı Sakura Yamauchi'dir. Sakura pankreas hastalığı yüzünden kısıtlı ömrü kaldığı sırrını oğlana söyler. Ve böylece bu sırrını paylaştığı bir kişi daha vardır. Normal hayatını devam ettirmeye çalışan Sakura son güne dek dolu dolu yaşamak konusunda kararlıdır. Özgür ruhu ve beklenmedik hareketleri oğlunu şok eder ve yüreğini yavaş yavaş değiştirmeye başlar. İkinci animemiz Clannad. Tomoya ve babasının halihazırda kötü olan ilişkileri, kavgaları esnasında babasının Tomoya'nın kolunu yaralamasıyla daha da kötüleşir ve birbirlerinden tamamen uzaklaşırlar. Kolundaki kesik yüzünden basketbol kulübünden ayrılmak zorunda kalan Tomoya, okuldan ve arkadaşlarından da uzaklaşır. Lise son sınıfta okuyan Tomoya Okazaki, sınıf arkadaşları tarafından artık bir serseri olarak görülmektedir. Ancak Yohei Tsunaraha dışında arkadaşı olmayan Tomoya'nın hayatı, okulda hiçbir arkadaş olmayan Nagisa ve Furukawa ile tanışmasıyla tamamen değişir. Üçüncü animemiz 91 Days. Hikayemiz Amerika'nın Loveless şehrinde içki yasağının yürürlükte olduğu 1920'li yıllarda geçiyor. Baş karakterlerimizden olan Avilio, Vanetti mafyasına katılmak üzere bu şehre gelir. Ancak aklında farklı planları bulunan kahramanımızın esas amacı daha önce bu grubun içerisinde yer almış olanların ailesini öldürenleri bulmak ve onlardan intikam almak. Dördüncü animemiz Elfen-Lied. İnsan evriminin bir sonraki basamağı olarak kabul edilen Darkionistların en ayırt edici özellikleri başlarının iki boynuzdur. Darkionistların yüksek derece telekinetik güçleri olduğundan insan ırkına zarar vermemeleri için yakalanıp laboratuvarda saklanıyorlardı. Bir gün bir kaza oldu ve bir Darkionist geride birçok insanı katlederek laboratuvardan kaçmaya başladı. Kaçışını tamamlayacağı sırada başından vurulur ve denize düşer. Kaçmaya başaran Darkionist'i iki kuzen kurtarır. Darkionist hafıza kaybı yaşadığı için tek diyebildiği şey Neo'dur. Beşinci animemiz Akame ga Kill. Tatsumi, kırsal kesimde yaşayan genç ve güçlü bir savaşçıdır. O ve iki arkadaşı fakir köyleri için para kazanma hayaliyle imparatorluk başkentine doğru yola çıkarlar. Ancak büyük umutlarla geldikleri başkent hiç de düşündükleri gibi bir yer çıkmayacaktır. Başkentin acımasızlığı ile yüzleştikten sonra hiç de düşündüğü gibi bir yer olmadığını anlayan Tatsumi'nin yolu bir olay sırasında Akame ve Night Raid adlı suikast örgüsüyle kesişir. Bu bozulmuş topluluk karşısındaki devrimcilerin suikast kolu olan Night Raid'e katılma kararı alan Tatsumi artık Night Raid'in yanında başkente karşı savaşacaktır. Altıncı animemiz Kuroshi Tsuji. Victoria döneminde İngiltere'nin en asil ailelerinden biri olan Phantom Haylar bir yangın sırasında hayatlarını kaybederler. Yangının ardından kaybolan Phantom Haylar'ın tek oğlu 12 yaşındaki Ciel Phantom Hay
Yanında Sebastian Michaelis adlı bir hizmetkarla birlikte 2 yıl sonra o hanedan ortaya çıkarak tüm mal varlıklarını ve işlerini yönetimini devralır. Sebastian'la birlikte Kraliçe Victoria'nın ilgilenmesini istediği Londra'da dizi davaları çözmektedir. Ancak madalyonun arka yüzünde aslında Sebastian, Ciel'in geri dönebilmek için anlaşma yaptığı bir şeytandır.